Merhabalar, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir proje başlangıcındayım. Ne yapıyorum? Hesap yapıyorum. Bu neyin hesabı derseniz bir bluz öreceğim efendim. Bluzum yakadan başlayacak. Bir kısmını şiş ile bir kısmını tığ ile öreceğim. Şiş ile olan kısmını yakadan başlayarak etek ucunda bitireceğim. Kollarla beraber çıkacak. Yazlık bir bluz olacak. Ama nasıl bir bluz olacak derseniz böyle incecik tül gibi bir bluz olacak. Bunun üzerine de motifler yapacağız. Şimdi en çok kafamızı kurcalayan sorunun cevabını basitleştirerek anlatmak istiyorum. Hepimiz örüyoruz. Şişlerle, tığlarla dünyanın en güzel örgülerini örüyoruz. Dikiyoruz, ip seçiyoruz, şiş seçiyoruz. Ama kafamız karışıyor. Kaç beden olduğumuzla ilgili çok büyük problemler yaşıyoruz. Bir kere kendimizi şu bedeniz, bu bedeniz demeden önce elimize mezrumuzu alıyoruz efendim ve ayna karşısına giderek terliksiz bir şekilde, yan ayak bir şekilde dimdik durarak önce göğüs ölçümüzü, sonra bel ölçümüzü ve basen ölçümüzü yere paralel bir şekilde alıyoruz. Daha sonra yakadan başlıyorsak eğer ya sevdiğimiz, giydiğimizde bize çok yakışan, içinde kendimizi rahat hissettiğimiz bir bluzun yakasını ölçüyoruz ya da onu da mezrumuzla veya bir ip yardımıyla hemen bir iple size göstermek istiyorum. Diyelim ki biz yakadan başlayacağız ve aynanın karşısına geçtik. Yakamız şöyle bir yakam olacak. Çok dayanan, boğazımıza sıfır bir yakama olacak. Şöyle tek omuz aşağıda bir yakama olacak. Veya şöyle kayık bir yakama olacak. Bunların hepsini önce bir karar verdikten sonra mezroyla ölçüyoruz. Daha da pratiği, bu şu an pamuk lase bir ip. Bununla da ölçebilirsiniz. Boynumuzun neresine geliyoru kendimize tutarak veya başkasına örüyorsak onun üstünde tutarak aynamızda da birebir bakarak, çünkü aynada daha net görürsünüz, tüm açılardan gördüğünüz için bakarak karar veriyorsunuz. Bu ölçüye karar verdikten sonra diyelim ki 60 santim diyelim, örnek veriyorum. Ben 60 santim genişliğinde bir yaka öreceğim. Onu nasıl yapacağımı bulacağız efendim. Önce yazıyorum yaka. Bu yakadan başladığı için bu kısmı anlatıyorum. 60 santim diyelim. Sonra diyelim ki ben şöyle bir şiş ile öreceğim. Veya 3 numara ile öreceğim veya 2,5 numara ile öreceğim veya 5 ile öreceğim. Hangi şişle öreceksiniz? Diyelim ki bu benim elimdeki şiş 7 numara. Ve ipim nedir diyelim. Onu da hemen burada, tabi burayı da söküyorum. Çok güzel oldu. İpim de şöyle ünlü bir markanın, hadi söyleyeyim. Bayramda inşallah başıma işler açmam. Alize muadili bir ip. Alize'nin ipleriyle olabilir ve bu incelikte olan her ipten olabilir. Ben böyle rengarenk bir ip seçtim. Beyazıyla da olur, siyahıyla da olur, her rengiyle olur. Yeter ki siz yapacağınız şeyi karar verin. Daha sonra ben bazen 10 ilmek, bazen 20 ilmek yapıyorum. Bazen 15 ilmeği şişime atıyorum ve sonra bu şişimde olan ilmeklerimi ölçüyorum. Şöyle güzelce yaydıktan sonra düz bir zemine alıyorum ölçümü elime. Ve şuradan koyarak güzelce şunu da güzelce düzeltiyorum. Ve görüyorsunuz 10 santim. Yukarıyı saymıyorum. Şuradaki düz örülen bölümü sayıyorum. 10 santim. Hemen yazıyoruz. 10 santim örmüşüm. Bu şişle, bu iple. Ve kaç tane ilmek olduğunu da hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane
ilmek yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek. Yani benim 10 santimim 14 ilmek. İnce bir ip ile 7 numara şiş ile. Şimdi bizim ne vardı burada, yaka ölçümüz 60 santim. 60 santimi 10'a böldüğümde 6 çıkıyor. Şimdi ben yani 6 tane yapmam gerekiyor bundan. Hemen çarpıyoruz. 14 ilmek 6 tane kat. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 1 6. Burası kaç eder? 84 ilmek. Hemen şuradaki 2'yi karalayalım. İlmek. Yani ben bu bluzu 7 numara şiş ile 60 santim yakadan başlayarak, yani 84 ilmek ile başlayarak örmeye başlıyorum. Şimdi bunları burada ölçüp ben şimdi bu ölçüleri aldıktan sonra ipimi değiştiremem. Şişimi değiştiremem. Elimin sıkılığını değiştiremem. Bunları da dikkate alıyorsunuz ve istediğiniz her şeyi başlayabiliyorsunuz. Bu kısmı anladığınızı düşünüyorum. Diyelim ki bel ve kalça ve göğüsten başlayan, şuraya yapalım onu da, bir ölçümüz olacak. Bu yakadan başlayandı. Hemen diyelim ki göğüs çevresi ölçüsünde örmemiz gereken, belde biten bir bluz örüyoruz diyelim. Şöyle bir bedenimiz var diyelim. Göğsümüz şöyle diyelim. Bluzumuz nasıl diyelim başlasın? Şuradan başlasın. Etek ucundan başlasın ve yakada da eksiltmelerimiz olsun, bir şeyler olsun. Şöyle kolları kısa olsun diyelim. Böyle düz bir bluz öreceğiz. Biz bu bluzu örerken bel ölçümüzü alamayız. Nereye alacağız efendim? Göğüs ölçümüz gerekli bize. Çünkü biz bu bluzu eğer böyle birebir belden başlayıp her santiminde arttırmayacaksak, dümdüz bir bluz örüp yakada bitireceksek, bu bluzu biz göğüsten başlamalıyız. Diyelim ki göğsümüzde 90, hadi 110 santim olsun. 110 santim göğüs ölçümüz var diyelim. Ve bu iple ve şu şişle yine aynı ölçüde, aynı ilmek sayısında ilmeğimizi attık diyelim. Kaçtı bizim ilmek adedimiz? Hemen kontrol edelim. 10 santime kaç tane ilmek sığmış? 14 tane ilmek sığmış. Hemen burada hesap yapıyoruz. 110 santimde kaç tane 10 santim var? Onu nasıl buluyoruz? Hemen hesaplayalım. Şöyle detay detay yazıyorum ki yeni başlayanlar da anlasın diye. Yani ne kadar komik oldu falan demeyin. Ben de biliyorum komik, ama ilk başlarda her şeyi detaylı öğrenmeliyiz ki sonradan pratiğe dökelim. Yoksa hiç kimse bu dünyadan usta olarak doğmuyor. Şimdi geri kaldı. Şuraya yine bir tane koyuyoruz. Burası yine 10, sıfırlandı. Kaç tane 10 santimimiz varmış 110'da? 11 tane. Yani biz burada 14 ilmeği göğüs çevremizi bulabilmek için 11 tane 10 santimle çarpacakmışız. Bu da 14, 14. Hemen şuraya toplamamızı yapıyoruz. 4, 5. Burası da 1 eder. 154. Peki bunu biz birebir yapmak zorunda mıyız? Hayır. Bu yakada olduğu gibi değil arkadaşlar. Göğüste, kalçada yapıyorsak veya kol için yapıyorsak buraya hem dikiş payını düşünmeliyiz. Bir yarım santimde olsa dikiş payını düşünmeliyiz. Dikişte daha fazla dikiş payını düşünmeliyiz. Ama göğüs çevresinde içinde rahat hareket edebilmeliyiz. Dar da yapsak bir miktar büyük olmalı ki o böyle bize bir çorapmış gibi yapışmasın. O görüntü istiyorsanız, öyle özel bir şey örüyorsanız tamam, öyle yapın. Ama daha standart bir örgü örüyorsanız o bolluğu hesaplamanız lazım. Kışın örüyorsanız kışlıklarınızın içine ne giyeceğinizi, kazak mı giyeceksiniz, gömlek mi giyeceksiniz, body mi giyeceksiniz,
Onu hesaplamanız lazım. Yaz için örüyorsanız da bu kadar kalın şeyler giymezsiniz belki ama yazın da nemden dolayı insan çok rahatsız olduğu için birebir yapışık bir bluz giydiğinde çok rahatsız oluyor. Onu hesaplamanız lazım. Ben genelde bluzlarıma 2 santim, 3 santim, 4 santim veririm. Eğer daha da salaş olsun istiyorsanız bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Diyelim ki ben buraya 3 santim verdim. 2 santim, 3 santim vermelisiniz. Ben genelde burada 3 santim veririm. Sonra burada ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya yine. 3 santime kaç ilmek sığarı? Hemen şöyle bir göz kararı hesaplıyoruz. Şuradan başladık, ölçüyoruz. Şurası 3 santimimiz. 4 tane ilmek bizim 3 santim ediyormuş. 4 ilmek 3 santim. Şurada karalamalar yaptım. Buraları kale almayınız. Geldik buraya. Yine topluyoruz. 8, 5, 1. 158 tane ilmek ile biz belden başlıyoruz. Göğse kadar gidiyoruz. Kalçada da durum değişmiyor. Veya dizlerde bitiriyorsunuz. Durum değişmiyor. Bir kadın vücudu. Kabataslak çiziyorum. Çizimlerim için çevreden özür diliyorum. Şimdi kadın vücudu şöyle bele doğru incelip sonra kalçada yine kalınlaşıp şöyle bir vücut şeklimiz olduğu için genel olarak elma vücut tipi, armut vücut tipi veya normal vücut tipi durumlarından bahsetmiyorum. Genel bir vücuttan bahsediyorum burada. Şurası bizim göğsümüzse, şurası belimizse, şurası da kalçaysa ve biz bir bluz öreceksek bu bluzu nerede bittiğine karar vererek başlıyoruz. Kalçada mı bitecek, belde mi bitecek yoksa bel üstünde mi bitip bir crop mu olacak? Buna da karar veriyoruz. Eğer kalçada bitecekse bu bluzumuz kalçayı ve göğsü kesinlikle ölçmek zorundayız. Hangisi büyükse ona göre örmek zorundayız. Bazen göğüs daha geniş olabilir, bazen de kalça daha geniş olabilir. Bazen de bebekleri örüyorsak özellikle bunu, bebeklerin göbekleri daha geniştir mesela. Ona göre öreriz. Veya kendimizde bir rahatsızlığımız var, bel çevremiz çok geniş, ona göre öreriz. İlla ben göğüs çevresine göre ölçtüm, buna göre yaptım diye bir kural yok. Siz bu bluzu nerede bitireceksiniz? Ona göre ölçüm alıyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra efendim artık biz ne yapıyoruz? Yeni yeni projelere adım atıyoruz. Dilerim sorularınıza bir cevap olmuştur. En basitinden anlatmaya çalıştım. Tabii ki bunun binlerce detayı var. Binlerce yöntemi olabilir. Herkes kendisine göre bir yol bulmuş olabilir. En güzeli de budur. Kendinize göre bir yol bulun. Ama eğer bunu satış için yapıyorsanız standart bedenlere de 3 aşağı 5 yukarı uymak zorundasınız. Her ne kadar en güzel, en büyük mağazaların bile beden ölçüleri birbirini bazen tutmasa da 3 aşağı 5 yukarı bilindik mağazaların beden tablolarını indiriyorsunuz, yazıyorsunuz onları ve eğer satış için yapıyorsanız o tablolara göre yapıyorsunuz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir video olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.